Yani 0.51 üzerinde alan bir kişi için bile %160'lık bir kar. %645'lik bir kar. Herkese merhaba arkadaşlar. GRT'de bugün size gerçekten de çok dikkatinizi çekecek fiyat analizlerini paylaşacağım. Grafikleri izledikçe neden GRT'de yatırımımız olduğunu kendiniz de görüp ikna olacaksınız. GRT'de sadece şunu söyleyebilirim. Videonun sonunda da anlayacaksınız zaten. Bekleyen gerçekten kazanacak arkadaşlar. Hemen kısa bir videomuza geçelim. Adım adım göstereceğim. Öncelikle kısa zaman diliminden uzun zaman dilimine gideceğiz. Uzun zaman diliminde biliyorsunuz ki hata payımız daha da azalıyor ve uzun vadede GRT nerelere gidebilir? Bugün çok detaylı bir şekilde bunu inceleyeceğiz. Videoyu beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Ayrıca istediğiniz analiz varsa yorum kısmına belirtmeniz yeterli. Hemen videomuza geçelim. Öncelikle 4 saatlikte bakıyoruz arkadaşlar. Dikkatli izleyelim. Şimdi bakın şu şekilde baktığımızda böyle bir düşen trendimiz var. Düşen trendi kıran GRT'de yükseliş tam istediğimiz gibi gelmedi. Neden? Hemen bakıyoruz. Bakın şurada 0.1431 direncimiz maalesef çok güzel bir şekilde çalışıyor. Gönül ister ki çalışmasın. Bunu sadece bir sefer üstüne kapatabildik. Ancak bu yeterli olmadı. Tekrardan direnci zorlamaya devam ediyoruz. 0.1431'i geçtikten sonra GRT'de çok hızlı bir şekilde, bakın çok hızlı bir şekilde öncelikle 0.1480 arkasından da ortalamada 17'lere kadar bir yükseliş olabilir. Bu bizim için yeterli mi? Tabii ki de değil ama %23'lük bir yükseliş. Kısa vade al satçılar varsa bunu değerlendirebilir. Ama dediğim gibi ilk önemli olan direncimiz 0.1431. Bunun üzerinde en azından günlük bir kapanış gelirse bizim için çok iyi olur. Kısa vadedeki ikinci hedefimizden bahsedelim. Bunun düşen trend olduğunu varsayarsak bakın şöyle bir Fibonacci çiziyoruz. Fibonacci doğru mu değil mi onu kontrol etmek amacıyla teyitlerine bakmamız gerekiyor. Şimdi birinci teyidimiz daha öncesinde şu bölgede çok güzel çalışmış. Daha sonrasında yakın vade olarak bakıyorum. Şu bölgede güzel bir şekilde çalışmış. Üzerinde kapattıktan sonra hafiften bir yükselişimiz olmuş. Kısa vadede gidebileceğimiz nokta 0.16'lar arkadaşlar. Biz bunu yuvarlayabilirsek 0.17 seviyesi diyebiliriz. Asıl önemli olan konuya geliyorum birazdan. Başka GRT'de şu anda yükselişin devamını görebilmemiz için mutlaka bakın şöyle bir şey söyleyelim. 0.1480. Burası da çok önemli bir direnç. Bakın şöyle bir daha önce testimiz var. Burada defalarca testimiz var. Şöyle yakınlaştığımızda bakın ne kadar önemli bir direnç olduğunu gösteriyorum. Şu bölgede aynı şekilde hem destek hem direnç olarak çalışıyor. Daha sonrasında Ağustos 2024'te çalışmışlığı var. Bunu da not alalım. 0.1480. Yani GRT'de yatırım yapmak için arkadaşlar 0.15 düz hesap. 0.15'in üzerinde 4 saatlik 2 veya daha fazla kapanış gördüğümüzde %2 veya %3 stoplu bir şekilde alım denenebilir. Sözü çok fazla uzatmıyorum. Şimdi günlük olarak bakacağız. Günlük olarak gördüğümüzde bakın şöyle düşen bir trendimiz var arkadaşlar. Bakın çok güzel bir trend. Düşen trend defalarca test edilmiş ama kırılamamış. Günlük olarak yani biraz uzun vade düşündüğümüzde 0.18. Şimdi artık zaman dilimi büyüdükçe daha büyük hedeflere odaklanabiliriz. Günlük bazda baktığımızda 0.18 seviyesi üzerinde günlük kapanış gelirse eğer kısa vadede çok bekletmeyecek şekilde 0.35'i göreceğiz. %90 görürüz ama tabii ki tek bir şartımız var. 0.18'in altına tekrar bir günlük kapanışın gelmemesi. 0.18 üzerine günlük kapanıştan sonra alım yapan bir kişi %95'lik bir kar görebilir ve bu direncin üstünde günlük kapanış geldikten sonra hareket hızlanabilir arkadaşlar. Aynı daha önceden olduğu gibi bakın şu şekilde 17 Şubat 2024'te direncin üstlerinde gün kapatıyor. Arkasından %95'lik yükseliş geliyor.
Tarih aralığı 16 Şubat ve 7 Mart arası. Çok uzun bir süre değil. Kar oranı çok ama çok yüksek. Onun dışında tekrardan günlük grafiğimize baktığımızda 0.35'in önemli bir direnç olduğunu söylemiştik. 0.15 üzerinden daha önce 0.35 üzerinde günlük bir kapanışın gelmesiyle birlikte 0.35'in üzerinde günlük bir kapanış gelmesiyle birlikte de yüksek ihtimalle 0.49'u göreceğiz. Yani birinci direncimiz 0.18, ikinci direncimiz 0.35, asıl direncimiz 0.49 arkadaşlar. 0.18 üzerinde kalıcılık sağlamamız durumunda %173'lük bir kar almamız muhtemel. Şimdi grafiğimizi haftalığa çevirelim. Bütün çizimimizi silelim. Bakın arkadaşlar, haftalıkta çok önemli bir şey göstereceğim. Grafiğimizi küçültelim. Zamanı geri alalım. Şimdi 2.88 asıl seviyemiz, asıl tepemiz olan 2.88'den düşen bir trend çiziyoruz. Düşen trend sonrasında kontrolümüzü sağlıyoruz. Birinci teyit, ikinci teyit, üçüncü ve dördüncü teyit. Bakın düşen trendimiz hala çok ama çok güzel çalışıyor. Şöyle baktığımızda bakın şu bölgede de defalarca denemiş, kıramamış. Bunu da görüyoruz. Şimdi asıl konumuza gelelim. Haftalık, yani gerçekten uzun vade düşünüyorum ben bu işten. Ben GRT'den para kazanacağım diyenler için. Burası bizim için bakın şu nokta 0.55 çok önemli bir direnç haftalıkta. Bakın 4 saatlik veya günlük olarak karıştırmayın. 0.55 direnci şu anda şöyle baktığımızda kapanışını baz alalım. Daha garanti olduğunu şuradan anlayabilirsiniz. Bakın defalarca destek olarak çalışmış. Direnç olarak çalışmış. Burada aynı şekilde destek ve direnç olarak çalışmış. Yani 0.5170 çok önemli bir direnç. Şimdi bakın en son burası 28 Mart 2022'de kırılmış. Asıl kırılımı söylüyorum. 28 Mart 2022'de teyidimizden sonra bakın günümüze geliyoruz. 4 Mart 2024 ve direnç hala aynı şekilde çalışıyor. Yani 0.51'in üzerindeki haftalık bir kapanışta muhtemel gideceğimiz nokta 1.33 olacaktır. Bakın 1.33, yani 0.51 üzerinde alan bir kişi için bile %160'lık bir kar. Çok büyük bir kar arkadaşlar. Hatta biraz önce bahsettiğimiz 0.18'de alım yaptığımızı varsayarsak eğer %645'lik bir kar. Gerçekten büyük bir rakam. Gerçekten büyük bir rakam. %645'lik bir para kazanabiliriz. Ama tabii ki de dediğim gibi çok zor değil arkadaşlar. Mümkün. %600'lük para kazanılabilir. Daha önceki hareketine benzer. Yani ATH seviyesine ulaşır. Ben bunu bekleyeceğim diyorsanız da 0.18'den alan bir arkadaş, örnek veriyorum. Bakın 0.18'den alan bir arkadaş beklediği takdirde %1467 böyle, yani 14x'lik bir yükseliş yaşayabilir. 10.000 lira parası olan arkadaş parasını 140-150 bine çıkarabilir. Şu anda GRT'de uzun vade görüşüm bu. Boğa görüşüm de bu. Bunlar mümkün arkadaşlar. 2 yıl önceki direnci tekrar test ettiysek bu direnci kırıp tekrar üstüne de devam edebiliriz. Tabii ki de bunlar yatırım tavsiyesi değil. Tamamen benim şahsi düşüncelerim. Bilgilendirmek istedim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenip yorum yapabilirseniz, nokta dahi olsa, videoların devamı gelecektir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.